Merhaba yaylar, Aralık ayı gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Aralık ayına adım atarken gökyüzü tam anlamıyla sizi merkezine yerleştiriyor. Güneş, Mars ve Venüs sizin burcunuzda parlıyor. Yani bu ay sizin ayınız, enerji, motivasyon, çekim gücü ve ilgi odağı olma hali tamamen sizde. Uzun süredir beklediğiniz ivme yeniden kazanılıyor. Artık yönünüz netleşiyor ve içinizdeki ateş yeniden yanıyor. Bu dönemde fiziksel enerjiniz yüksek olacak. Hayatınıza hız, canlılık ve heyecan katmak isteyebilirsiniz. Ancak Mars'ın da sizin burcunuzda olması bazen sabırsız davranmanıza neden olabilir. Bu yüzden hedeflerinizi belirlerken net olun ama fevri davranmayın. Enerjinizi yapıcı şekilde yönlendirin. Çünkü bu enerji dağları bile yerinden oynatabilir. Venüs de Yay burcunda, cazibenizi zirveye taşıyor. Ancak Lilith'le kavuşumda, Uranüs'le de karşıt açıda aşk ve ilişkilerde özgürlük ihtiyacınızı fazlasıyla arttırıyor. Bağlanmak isteyip istemediğinizi sorgulayabilirsiniz. Uranüs 29 derecede retro hali artık duygusal olarak bir dönüm noktasına geldiğinizi gösteriyor. Artık ne istediğinizi, kim olmak istediğinizi biliyorsunuz. Venüs, Neptün'e de bir üçgen açı içinde bu özgürlük arayışına derin bir ruhsal boyut katıyor. Aşk sadece tutku değil, aynı zamanda ilham haline gelebilir. Ev, aile ya da içsel güvenlik temalarında duygusal yumuşama sizi huzura taşıyacaktır. Merkür ise Akrep burcunda, bu sizin için biraz içe dönük bir dönem anlamına geliyor. Zihniniz derinlerde bir şeyi planlıyor. Perde arkasında hazırlık yapıyorsunuz. Bu dönemde sezgilerinize güvenin, görünmeyeni hissedebiliyorsunuz çünkü, fakat düşüncelerinizi hemen paylaşmak zorunda değilsiniz. Bazen sessizlik en güçlü stratejidir. Jüpiter ise Yengeç burcunda retro. Sizin yönetici gezegeniniz finansal ve duygusal alanda içsel bir farkındalık getiriyor. Ortak kaynaklar, yatırımlar ve duygusal paylaşımlar gündeminizde olabilir. Ancak Jüpiter'in de Kiron'la yaptığı bir kare açı var. Güvenle ilgili eski yaralarınızı tetikleyebilir. Fakat Satürn'den destek geliyor. Bu kez hem duygusal hem maddi anlamda daha sağlam bir temel kuracağınızı söylüyor. Uranüs ise Boğa burcundaki 29 derecelik retro konumu günlük düzeninizde ani değişiklikler getirebilir. Çalışma ortamınız, sağlığınız veya alışkanlıklarınızla ilgili beklenmedik bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Neptün ile yaptığı uyumlu açı bu değişimlerin aslında ruhsal olarak size hizmet ettiğini gösteriyor. Bedeninizin size verdiği sinyallere dikkat edin. Çünkü ruhun dili bazen bedenden konuşur. Ve Plüto'da ileri hareketinde düşünce dünyanıza güçlü bir derin dönüşüm, yeniden doğuş başlatıyor. Sözleriniz daha etkileyici, fikirleriniz daha dönüştürücü hale geliyor. Venüs ile yaptığı üçgen açı iletişim tarzınıza zarafet ve karizma katıyor. Sevgili yaylar, Aralık ayının giriş enerjileri size diyor ki bu senin yeniden doğuşun. Artık kim olduğunu hatırla ve ışığını saklama. Hayat sizden şimdi dürüst olmanızı, cesur olmanızı ve kalbinizi takip etmenizi istiyor. Bu ay sadece yeni bir başlangıç değil, kendi hikayenizi yeniden yazma zamanı. Aralık ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi geliyoruz Aralık ayının gökyüzü gündemine. Sevgili yaylar, Aralık ayının ilk yarısı sizin için güçlü bir uyanış zamanı. Gökyüzü benliğinizle ilişkileriniz arasındaki dengeyi yeniden kurmanızı istiyor. Artık hem kendinizi ifade etme biçiminiz hem de karşınızdakilerle kurduğunuz bağlar değişiyor. Bu dönem ben kimim ve kimlerle yola devam etmek istiyorum sorusuna dürüst bir yanıt verme zamanı. 5 Aralık'ta İkizler burcunuzda tam karşıt evinizde bir dolunayımız var. İlişkiler, ortaklıklar ve yakın bağlar alanında önemli bir farkındalık getiriyor. Güneş Yay burcunda sizin 1. evinizde parlıyor. Kuzey ay düğümü Balık burcunda, Güney ay düğümü Başak burcunda hepsi 13 derecede büyük bir kare açı oluşturuyorlar. Bu gökyüzü sizden bireyselliğiniz ile ilişkilerdeki sorumluluklar arasında denge kurmanızı istiyor. Bir ilişkinin yönü değişebilir, bir ortaklık tamamlanabilir ya da yeni bir bağ doğabilir. Evren diyor ki kendini kaybetmeden sevmeyi öğren. Bu dolunay kim olduğunuzu netleştirdiğiniz kadar karşınızdakini de gerçek haliyle görmenizi sağlayacaktır. 7 Aralık'ta Ay Yengeç burcundaki retro Jüpiter'le kavuşuyor.
Ve bu duygusal derinlik finansal paylaşımlar ve dönüşüm alanınızda gerçekleşiyor. Geçmişten gelen bir borç, duygusal bir bağ ya da içsel bir mesele yeniden gündeme gelebilir. Ay, Merkür ve Satürn'e de üçgen açıda olacak, hem duygusal hem manevi bir iyileşme fırsatı sunuyor. Bu etkiyle içsel korkularınızla yüzleşebilir, onları bilinçli bir güce dönüştürebilirsiniz. Evren diyor ki kontrolü bırak, dönüşüm kendiliğinden gelsin. 8 Aralık'ta Satürn Balık burcunda ileri hareketine başlıyor. Ev, aile ve içsel huzur alanınızı etkiliyor. Son aylarda ailevi sorumluluklar, ev düzeni veya duygusal kökler konusunda sınavlar yaşamış olabilirsiniz. Artık bu temalarda ileriye doğru ilerleme zamanı. Satürn burada sizden kararlılık, sabır ve olgunluk bekliyor. Ev yaşamınızda yeni bir düzen kurmak, geçmişle barışmak ya da kendi iç güvenliğinizi yeniden inşa etmek için güçlü bir dönemdesiniz. Evren diyor ki gerçek güç huzuru koruyabildiğin yerde başlar. 9 Aralık'ta Mars'la Satürn arasında bir kare açı var. Bu enerji içsel baskılarla dışa vurduğunuz güç arasında bir gerilim yaratabilir. Kendinizi ifade ederken aceleci davranmayın. Enerjinizi yapıcı bir hedefe yönlendirin. Venüs ise ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı içinde ilişkilerde duygusal dengeyi test ediyor. Bir yanınız özgür olmak isterken diğer yanınız aidiyet arayabilir. Bu süreçte duygusal olgunlukla hareket eden taraf kazançlı çıkacak. Evrenin mesajı açık, kendini merkeze al ama kalbini de dışlama. 10 Aralık'ta Merkür Uranüs'le karşıtlık yapıyor olacak. Zihin yoğun, bastırılmış düşünceler gün yüzüne çıkabilir bugün. Beklenmedik bir gelişme çalışma koşullarınızı ya da günlük rutininizi değiştirebilir. 11 Aralık'ta Merkür Yay burcuna geçiyor. Artık düşünceleriniz netleşiyor. Kendinizi ifade etme gücünüz artıyor. Planlarınızı yüksek sesle dile getirmeye başlıyorsunuz. Yeni fikirler, yeni başlangıçlar kapıda. Evren size fısıldıyor. Kendini ifade etmekten korkma. Çünkü senin sesin bir vizyon taşıyor. Sevgili yaylar, Aralık ayının ilk yarısı hem kimliğinizi hem de ilişkilerinizi yeniden tanımladığınız güçlü bir dönem. Kendinize dürüst olun, sınırlarınızı bilin ve inandığınız yoldan şaşmayın. Ve geliyoruz 12 Aralık'a. Evren size bugün kim olduğunuzu hatırlatmaya çağırıyor. Bu sadece bir gün değil, içsel bir farkındalık kapısı. Güneşle ay arasında bir kare açı var. Ben kimim? Bu dünyada ne yapıyorum sorularını aynı anda karşınıza çıkarır. Bir yanınız cesur, özgür ve inançla dolu. Diğer yanınız ise pratik, tedbirli ve sonuç odaklı. Bugün içsel rehberliğinizle mantığınız arasında bir köprü kurmanız gerekiyor. Kalbiniz git diyorsa zihin ya yanlış yaparsam diyebilir. Ama siz bir yay burcusunuz. Yolun doğru olup olmadığını anlamanın tek yolu o yoldan yürümektir, bilirsiniz. Merkür ve Lilith Akrep burcunun son derecelerinde kavuşuyor. Bu kavuşum bilinçaltınızın derinliklerinde saklı kalmış korkuları, bastırılmış sezgileri ya da eski travmaları su yüzüne çıkarabilir. Aynı zamanda Uranüs'te de karşıtlık yapıyor bu kavuşum. İş, sağlık ve günlük düzeninizde ani farkındalıklar getirebilir. Belki uzun süredir sizi yoran bir alışkanlık ya da artık size hizmet etmeyen bir sorumluluk aniden kopabilir. Evren size artık kontrolü bırak diyor. Bazen düzen yıkılır ki daha özgür bir yaşam doğabilsin. Aynı gün Mars'ta burcunuzda ilerlerken Satürn ve Neptün'de kare açı yapacak. Bu enerji sizi hem motive ediyor hem de çok zorluyor. Bir yanında hareket arzusu, diğer yanda ise belirsizlik. Sanki ruhunuz koş diyor ama sizin içinde koşuyormuşsunuz gibi bir şey. Bu süreçte sabırsız davranmayın. Her adım sizi daha büyük bir içsel farkındalığa taşıyacak. Mars burada size cesaret verir ama aynı zamanda da uyarır. Gerçek kahramanlık bazen beklemeyi bilmektir. Yine aynı gün Venüs'te ay düğümleriyle bir tek açı kalıbı oluşturacak. Venüs sizin burcunuzda, kalbiniz coşku dolu, sevgiye ve özgürlüğe açık. Ama Güney ay düğümü hala detaylara takılan, doğru yapmalıyım diyen bir tarafı gösteriyor. Kuzey ay düğümü ise sezgisel teslimiyet çağrısında. Evren size diyor ki hayat bir plan değil, bir deneyimdir. Aşk, ilişkiler, yönünüz hepsi akışta şekillenecek. Bugün kalbinizi değil, kontrolü serbest bırakın.
Yengeç burcundaki retro Jüpiter'de Koç burcundaki Kiron'la kare açıda aynı gün duygusal güven ve cesaret temalarını öne çıkarıyor. Belki geçmişte kırıldığınız bir yerden yeniden açılmak zor gelebilir ama bu açı yaradan güç doğduğunu hatırlatır. Bir duygusal cesaret sınavından geçiyor olabilirsiniz. Birini sevmek, bir şeye inanmak ya da yeniden başlamaktan korkmayın. Bu sefer farklısınız çünkü artık geçmişten değil farkındalıktan besleniyorsunuz. Sevgili yaylar, Aralık ayının ikinci yarısı sizin için yılın en önemli dönemeçlerinden biri olacak. Gökyüzü size adeta merkeze almış durumda ve diyor ki yeni bir ben doğuyor ama bu kez sorumlulukla. 15 Aralık'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiyor. Enerjiniz maddi konulara, gelir ve kaynak yönetimine yöneliyor. Artık para, güvenlik, üretkenlik ve kişisel değerler konularında ciddi adımlar atmak istiyorsunuz. Mars burada emeğimin karşılığını almak istiyorum der. Yani artık çabanızın somut sonuçlarını görmek istiyorsunuz. Ancak Mars Oğlak'ta sabırla ilerler. Bu yüzden finansal kararlarınızı stratejik biçimde planlamanız çok önemli. Artık risklerden kaçının, adım adım inşa edin. 20 Aralık'ta sizin burcunuzda yani Yay burcunda güçlü bir yeni ay var. Güneş, Ay ve Venüs burada kavuşumda ve bu sizin için yılın en güçlü başlangıç enerjilerinden biri. Kendinizi yeniden tanımlıyorsunuz, kimliğinizi tazeliyorsunuz, yeni bir yön belirliyorsunuz. Bu dönem adeta ikinci bir doğum gibi yeni bir görünüm, yeni bir ilişki, yeni bir hedef ya da yepyeni bir yaşam felsefesi ne istiyorsanız evren size başla diyor. Ancak dikkatli olmalısınız çünkü yeni aya Neptün kare açı yapıyor. Bu da demek oluyor ki geçmişten gelen duygusal bulanıklıklar ya da aileyle ilgili belirsizlikler sizi içsel olarak etkileyebilir. Kendinize dair aldığınız kararları başkalarının onayıyla değil, kendi öz değerinize göre şekillendirin. Neptün'ün sisine kapılmayın. İdealler güzel ama sınır bilinci çok önemli. 21 Aralık'ta Güneş de Oğlak Burcu'na geçiyor ve yılın en önemli dönüm noktalarından biri artık kim olduğunuz değil, ne kadar değer ürettiğiniz ön planda olacak. Yani ideallerinizi gerçek planlara dönüştürme zamanı. Aynı gün Venüs ile Satürn arasında da bir kare açı var. Ev, iş dengesi veya duygusal güvenlik konularında geçici bir gerilim yaratabilir. Belki de kendi hedeflerinizle bir aile üyesinin beklentisi arasında sıkışabilirsiniz. Ama bu açı size olgunluk kazandırır. Artık nerede durmanız gerektiğini çok iyi biliyorsunuz. Venüs de Oğlak Burcu'nda finansal konularda daha istikrarlı, bilinçli ve yapıcı bir dönem başlıyor. Kendinizde yatırım yapma zamanı, yeteneklerinizi somut gelir kaynaklarına dönüştürebilir. Yeni bir iş ya da maddi kazanç fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Bu süreçte Venüs size değerini ölçmeyi değil, sahip çıkmayı öğren diyor. Ve 30 Aralık'ta Güneş, Mars ve Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşacaklar sizin ikinci evinizde. Bu güçlü kavuşum aynı zamanda Kuzey Ay düğümüyle üçgen, Güney Ay düğümüyle de seksil açı yapıyor. Uyumlular yani. Bu kaderin maddi ve manevi güvenlik alanında size kapılar açtığı bir zamandır. Uzun süredir çabaladığınız bir işin karşılığını alabilir, yeni bir gelir modeli oluşturabilir ya da özgüveninizi ciddi biçimde pekiştirebilirsiniz. Bu kavuşumun enerjisi sağlam, kararlı ve kalıcıdır. Attığınız adımlar sizi uzun vadeli bir başarıya taşır. Yeter ki sabırlı olun, planınıza sadık kalın. Neptün'ün Balık burcundaki etkisi hala devam ediyor. Onun için ev ve aile konularında belirsizlikler ve duygusal kararsızlıklar sürebilir. Ancak bu sizi geriye çekmek yerine köklerinizi güçlendirmeye davet ediyor. Bilin ki bu dönem hayal ettiğiniz hayatı somutlaştırma zamanı. Aralık'ın ikinci yarısı sizin için yeniden doğuş, kişisel güçlenme ve finansal istikrar dönemi. Gökyüzü size diyor ki gerçek özgürlük, sorumluluk bilincinden doğar. Sevgili yaylar, Aralık ayında kendi hikayenizi yeniden yazıyorsunuz. Bu kez yalnızca inançla değil, planla da ilerliyorsunuz. Yeni yıl size kalıcı başarılarla, ödüllerle gelecektir. Mutlu, umutlu, huzurlu bir Aralık ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.